şehrin 1,1 milyon. Privyet. Здравствуйте. Tabii Rostov kenti bu arada 2. Dünya Savaşı'nda da çok önemli bir rol oynamış. Kafkas Dağları'ndan Bozkır'a Stepe indik. Rostov'a vardık. Burası da Rostov otobüs terminali. Herkese günaydın, saygılar, sevgiler, selamlar arkadaşlar. Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'tayız. Bugün yeni bir maceraya yelken açıyorum. Birazdan otobüsüme bineceğim. Saat 9.30'da Rostov'a doğru yola çıkıyorum. Rostov-na-Donu şehrine ve güzel, eğlenceli bir macera bizi bekliyor diye umut ediyorum. Evet, şimdi Maykop otobüs garındayım. Birazdan saat 9.30'da otobüsüm kalkacak. Otobüse doğru geçeceğim. Şöyle biraz size Maykop'u göstereyim. Ve bu tarafta otobüs garı. Tabii çekmeye izin vermeyebilirler. Artık bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Maykop tren istasyonu içerisindeyim. Birazdan otobüsüme geçeceğim. Şöyle biraz size burayı da göstereyim tabii. Nasıl güzel Adige figürleriyle dolu bir istasyon. Arkadaşlar, burası Maykop otobüs terminalinin otobüslerin kalktığı bölümü. Birazdan Rostov aracı da şurada bir yere gelecek ve yolculuğumuza başlayacağız. Sırası gelen otobüs böyle geliyor ve yolcularını alıp gidiyor. Burada biletleri ister online ister gelip bu terminalden alabiliyorsunuz. Ben terminalden aldım mesela bu sefer. Bizim aracımız da şuraya yanaşacak ve bu arada artık karlar da yavaş yavaş eriyor. Ama hala şöyle uzakta sarkıtlar var, görüyor musunuz bilmiyorum. Mesela bakın, şurada Rostov yazıyor ve gideceğiniz diğer yerler yazıyor. Böyle tabelaların hepsinden takip ediyorsunuz ve hangisi sizinse biniyorsunuz. Evet, bu Maykop Rostov-na-Donu. Bu otobüsle gideceğiz. Geçelim bakalım. Otobüsümüz büyük ve güzel. Ayrıca şunu da göstereyim. Wi-Fi da var diyor. Bakalım. İnşallah güzel çalışıyordur. 9.30'da başlayacağız yolculuğumuza. İşte bu arabayla gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, koltuğumuz neredeydi? Pencere kenarı. Evet, burada ilerleyeceğiz. Arkadaşlar, yolculuğa başladık. Otobüsümüz gayet güzel. Yani emniyet kemerleri bile var her koltuğun. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. 4,5 saatlik bir yolculuğumuz var. Maykop'tan Rostov'a kadar. Rostov'a gideceğiz ve Rostov'da inşallah çok güzel bir zaman geçireceğimi düşünüyorum. İlk molamızı verdik. Ama dışarısı çok soğuk. Çıkmak istemedim. Arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor. İlk molamızı verdik söylediğim gibi. Şimdi otobüsü biraz göstermek istedim size. Şöyle her koltukta emniyet kemeri bile var ve otobüste şu an 3 kişiyiz.
Yani ben bileti aldım. İnşallah kalkar diye bu otobüste dua ediyordum ve kalktık, bakalım yolda yarıladık herhalde. Rostov'a varacağız. Otobüste neredeyse tek geldim diyebilirim yani. 3 kişilik toplam. Спасибо большое. Пожалуйста. Evet arkadaşlar, Rostov'a vardık. Burası da Rostov otobüs terminali. Şimdi bir oryantasyonumuzu sağlayalım bakalım önce. Evet arkadaşlar, şimdi şehre çıkacağım ama bakın, Mahaçkale'ye, Donetsk'e, Lugansk'a, Mariupol'a buradan seferler düzenleniyor. Evet, şimdi bir dışarı çıkalım bakalım. Tabi yeme içme olanakları da var, onu da söyleyeyim hemen şöyle. Bakın, görüyorsunuz zaten, çiğ börekçiden hamburgerciye kadar her şey var. Evet. Kafe, şavurma, her şey var. Şöyle biz bir çıkalım bakalım. Arkadaşlar, Rostov'a şu an tam anlamıyla şehre çıkmış durumdayız. Burası Rostov'un otobüs terminali. Tüm detayları şuradan bir çıkayım, size anlatacağım zaten. İşte burası Autovaksal. Rostov tren istasyonunda, hemen trenin arka tarafında arkadaşlar. Şimdi bu tarafta az önce inmiş olduğum otobüs terminali. Rostov'un ilçelerine giden araçlar da hemen yine otobüs terminalinin yanından kalkıyorlar. Bakalım, hepsini daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi şehre daha yeni adım attık ve ilk anlarım. Burası da arkadaşlar Rostov tren istasyonu. Şimdi tabii ilk olarak şöyle başlayalım. Arkadaşlar, burası Rusya-Ukrayna savaşının neredeyse sıfır noktası diyebiliriz. Rostov önemli bir şehir, güzel bir şehir ve başlıyoruz. Yani 4,5 saatte Maykop'tan buraya geldim. O gördüğünüz otobüste 3 kişiydik. Yani koca otobüsü 3 kişi için planladıkları için kaldırdılar ve getirdiler. Bilet fiyatı da 1650 ruble. Şeyle birlikte, bagajla birlikte, bir ufak bagajım var, onunla birlikte 1650 rubleydi. Şimdi en enteresan şey tabii bu ilk olarak. Yani 3 kişi için herhalde Türkiye'de olsa o kalkmazdı diye düşünüyorum. Bize de yani anlatırlardı durumu, 3 kişisiniz diye. Anlayışla karşılardık diye düşünüyorum. Ama burada 3 kişi olmamıza rağmen bizi getirdiler ve Rostov şehrindeyiz. Az önce de biraz anlattığım gibi yani Donetsk'e, Lugansk'a en yakın şehir. İkinci bahsetmek istediğim şey ise oydu zaten. Buraya, Rusya'ya yeni katılan yerlere çok yakın bir yer Rostov on Don şehri ve oralara da otobüs seferleri düzenleniyor. Lugansk'a, Donetsk'e.
Kafkas Dağları'ndan Bozkıras Tepe indik. Kar bitti, kar eridi arkadaşlar. Kar yok burada. Ve şu an güneşli fakat yine sert soğuk bir hava var. Hava sıcaklığı 5 derece civarında ama yine soğuk. Arkadaşlar tabi şimdi hava da güzel sayılır. Bu açıdan otelimle de terminal arası yaklaşık bir 40 dakikalık yürüme mesafesiydi. Orayı yürüyeyim istedim. Hem şehri ilk bir göreyim, sizlere göstereyim istedim. O yüzden otelime doğru şimdi yürüyorum. Arkadaşlar aslında ben size bu ay içerisinde Maykop ve İnguşetya'yı gezdirmek istiyordum. Fakat yani Kafkasya'da gerçekten inanılmaz kar var. Özellikle dağlarda falan. Karlı, sürekli karlı. Şöyle biraz havanın daha iyi olduğu bir yerlere gideyim dediğim. En yakında Rostov vardı. Rostov'a geldim. İyi ki de gelmişim. Baksanıza güneşli. Yani Kazan'ı da sayarsanız 2 aydan beri ilk defa güneş görüyorum diyebilirim yani. O yüzden geldim. Yani Rostov'dayız. Şöyle bir alt geçit var. Karşıya geçmem lazım. Bakalım. Bakın alt geçitte böyle. Yine grafitilerle süslemişler. Gayet sevimli ama buraları size daha detaylı olarak aslında bir sonraki videoda göstereceğim. Gezilecek yerlerini, görülecek yerlerini. Bu videoda artık ilk defa geldik ve ilk izlenimlerim gerçekten şu anda da şehirde ilk saatlerin herhangi bir hazırlık yapmadım. Tabii Rostov kenti bu arada 2. Dünya Savaşı'nda da çok önemli bir rol oynamış olan kentlerden dolayısıyla bakın o günlerin anısına da burada bir grafiti var. Tabii mozaikten yani seramikten bu. Böyle çok güzel anıtlar ve binalar var bu caddede. Balshaya Sadovaya imiş bu caddenin ismi. Şehrin en merkezi caddelerinden bir tanesi. İlk izlenimlerimi söyleyeyim. Şehir merkezde çok temiz ama yani terminalin orası pek de temiz değildi. Ne yalan söyleyeyim. Fakat buralar gayet bakımlı ve güzel. Binalar hem Sovyet hem Çarlık Rusyası hem de modern binalar var burada arkadaşlar. Evet, ilk izlenimlerim böyle. Güneşli de bir şehir. Tabii şu an için bu en güzel olan tarafı. Caddede böyle kafeler, restoranlar var. Tahmin ettiğim üzere burası herhalde en merkezi cadde. Doğru yere çıkmışım yani. Şimdi otele doğru ilerleyeceğim. Tabii size artık biraz Rostov kentinden bahsedeyim. Şehrin tam ismi Rostov-na-Donu. Yani Don üzerindeki Rostov demek. Çünkü yani Rusya'da 2 tane Rostov var. Bir tanesi Rostov Veliki. 9. yüzyılda kurulmuş olan Moskova'ya 200 kilometre uzaklıktaki şehirlerden bir tanesi. Eğer biliyorsanız Altın Halka turu diye bir tur var. Yani Rusya'nın tarihi Suzdal, işte bu Yaroslav ve söylediğim Rostov Veliki gibi şehirlerini gezdiriyorlar. Orada gezilen Rostov o. Burası ise daha sonra kurulan Rostov. Bu sebeple buranın ismini o Rostov'la karışmaması açısından Rostov-na-Donu yani Don Nehri üzerindeki Rostov şehri olarak isimlendirmişler.
Arkadaşlar bu şehrin 1,1 milyon Привет. Здравствуйте. Bu şehrin 1,1 milyon nüfusu var ve Rusya'nın 10. en büyük şehri. Yani gerçekten de bayağı büyük bir şehir. Zaten yollardan, sokaklardan, binalardan siz de anlamışsınızdır. Ve çok önemli bir ticaret, tarım ve sanayi şehri aynı zamanda Rostov. Arkadaşlar tabi şöyle baktığımda şehrin genç nüfusu da bayağı fazla. İnsanlar görüyorsunuz, geziyorlar, dolaşıyorlar. Tabi bu arada Ramazan ayındayız sevgili arkadaşlar ve ben hani reklam gibi olmasın da oruçluyum. Uzun yoldan geldim ve şu an yürüyorum. Kusura bakmayın yanlış bir şeyler söylersem ama herhalde söylemem ya. Şehrin en önemli meydanı arkadaşlar burası. Burası da vilayet binası. Tabi bu cadde, gezmiş olduğumuz bu caddede yine şehrin en önemli merkezi arteri konumunda. Tabi hepsini dedim ya size daha sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet, Rostov'u gezeceğiz, daha detaylı göreceğiz, keşfedeceğiz etrafını. Tabi burada Ağızka Türkleri de var. Onlardan eğer birilerini bulabilirsem onları sizlere göstermek istiyorum. Eğer bulamazsam burada yine Osmanlı tarihiyle ilgili ilginç yerler var. Oraları ziyaret etmek istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar yani Rostov-na-Donu kenti Rusya'nın 10. en büyük kenti ve Güney Rusya'nın da başkenti kabul ediliyor, sayılıyor. Ve buraya ayrıca Kafkasya'nın da kapısı diyorlar. Yani caddenin mimarisi, oteller falan bir değişmeye başladı. Baksanıza. Arka otel. Evet. İlk izlenimler güzel bir şehir. Bu arada arkadaşlar tabi az önce söylediğim özelliklerinden dolayı Rostov'da birçok asker üniformalı insan da görmek mümkün olabiliyor. Ve tabi önemli yerleri çekmemeye çalışıyorum genelde. Çünkü bugün Maykop'ta bile yani tren istasyonunu sizlere göstermek istedim. Orayı hemen görevli geldi. Videoyu sildirdi. Buraları çekmek yasak diye. Yani biraz da durum böyle. O yüzden aslında biraz tedirgin olmuştum ama şu an baktığımda gezebiliyorum. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Şunlar Rusya ve Rostov Oblastı bayrakları. Burası da Güney Federal Üniversitesi'ymiş bu arada. Arkadaşlar burada da tabi Güney Rusya'nın da en büyük üniversitesi bu, hatta Rusya'nın da yine iyi üniversitelerinden bir tanesi Güney Federal Üniversitesi. Rostov'la ilgili tabi arkadaşlar yani bu videoda çok şey anlatmadım ama en önemli söylenecek şeylerden bir tanesi de Rostov kenti daha doğrusu Kazakların ana yurdu, yani Rus Kazaklarının ana yurdu. Yanlış anlaşılmasın. Türk Kazakları değil bunlar. Tabi yine Türklerle bir bağlantısı olduğu da söyleniyor.
bunların ana yurdu olarak Rostov'u söyleyebiliriz. Rostov'un sınır güvenliğini ve yani ordusunun önemli bir kısmını oluşturmuş güçlerden bir tanesi Don Kazakları. Onlarla da ilgili daha detaylı bilgiler edineceğiz, anlatacağız. Evet, otelime yaklaştım. Yavaş yavaş şu karşıda gördüğünüz mavi otel Don Plaza Oteli. Böyle tabi kiliseler falan da var ama bunları dedim ya, hepsini size yarın veya ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağım. Şimdi otele gideyim, biraz dinleneyim, kendime geleyim. Ondan sonra da yemek yemeye çıkacağız. Türk bayrağı yok. Bir şöyle bakayım. Evet, otelimiz bu sefer 4 yıldızlı. Здравствуйте. Evet arkadaşlar, check-in'imi yaptım. Lobi ve otel böyle. Yani burada tabi hamamlar, salonlar, barlar falan her şey var. Hepsini inceleyeceğim ama şimdi tabi niye bu sefer otelde kaldım onu da size yukarıda odada anlatayım. Odam 6. katta. ...617. Evet. Otelimiz temiz, şık, güzel. 11-12. Şu tarafa gideceğim. Arkadaşlar, odama geldim. Size kısaca odayı da göstermek istiyorum. Tabi neden otelde kalıyorum onu da anlatacağım demiştim. Anlatayım. Arkadaşlar, oda çok büyük değil ilk olarak, onu söyleyeyim. Burası ama ekonomi oda. Şöyle bir ayna var. Boy aynası. Gördüğünüz gibi çift kişilik bir yatağım var. Şurada valizimi koydum. Şöyle bir gardırobum var. Tek seyahat ediyorum zaten. Benim için yeterli. Televizyon var. Çay. Gördüğünüz gibi çay, kahve, su. Manzaramız da ana caddeye bakıyor ve ileride Don Nehri'ni görüyorum. Evet, böyle de bir manzaram var. Yani benim için gayet yeterli. Bir dolabım var tabi. Boş. Yani bu eski Sovyet otellerinden, bunları tabi yenilenmiş hali, bu yeniliyorlar. Bu da ekonomi odası. Şöyle bir banyo var. Klasik, yine şampuanım falan her şeyi koymuşlar. Güzel. Saç kurutma makinem var. Evet, böyle bir oda. Burayı tuttum arkadaşlar çünkü bu sefer evler otellerden daha pahalıydı. Özellikle bu şehir merkezi civarında. Ve bu otelde yine bir fırsat gibi denk geldi. Burayı tuttum. Geceliği 3000 ruble, yani 30 dolar diyebiliriz. Evet, böyle. O yüzden bu sefer bu otelde kalacağız. 4 yıldızlı Don Plaza Oteli. Rostov-on-Don şehrinde buradayız sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi akşam yemeği için dışarıya çıktım. Bakalım. Şöyle güzel bir Türk restoranı buldum. Oraya gideceğim. İlk gün bir Türk yemekleriyle iftar yapalım. Gerçekten yani çok güzel bir restoran. Turkish House ismi buranın. O menüsü de böyle. Yoğurtlu patlıcan salatası 200 ruble, 2 dolar. Dana dili salatası 550 ruble, 5.5 dolar. 750 rubleye var. Var. Bizim mutfak burada var, bakalım. Şimdi ben yemeklerimi söyleyeyim arkadaşlar.
En sonunda zaten fiyatları öğrenirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir domates çorbasıyla başladım. Domates çorbası ve pide. Hurmamız da var tabi. Evet. Adana kebabı da böyle geldi. Teşekkürler, sağ olun. Evet arkadaşlar, bir de Adana söyledim. Hazır Türk restoranını bulmuşken gayet de leziz duruyor. Güzel. Kebap güzel. Lakin şunu söyleyeyim, burada buralarda yer bulmak zor ya, adres. GPS çok iyi çalışmıyor. Herhalde özel konumundan dolayı. O yüzden yeni gelen birisi bayağı bir zorlanabilir burada. Ama evet, ben bakalım yemeğimi yiyeyim, sonra tekrar görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, son olarak bir de sütlaç söyledim. Bakalım bunu da bir tadayım. Şöyle hatta hemen tadayım. Güzel, fena değil. Evet, kendimizi bugün böyle bir ödüllendirdik sevgili arkadaşlar. Çay da ikram ettiler, sağ olsunlar valla. Üzlemişim vallahi. Ve bu videoyu da burada kapatmak istiyorum artık. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.